Herkese selamlar. Bugün fırında sebzeli tavuk tarifi ile hem kanat hem de bagetlerin en lezzetli halini hazırladım. Hem çok bereketli hem de mangal tadında efsane bir tepsi hazırlıyorum. Mangal tadında soslu tavuk, patates ve sebzelerle birleşerek unutulmaz bir akşam yemeğine dönüştü. Pratik ve doyurucu bir tarif arıyorsanız bu video tam size göre. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Fırında mangalımızın sosu için 5-6 diş sarımsak rendelenir. 3 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı domates salçası, hemen ardından 1 çay bardağı zeytinyağı ilave edilir. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı tuz ilave edilip tüm malzemeler birbirine güzelce karışıncaya kadar karıştırılır. Tarifini vermiş olduğum özel sosumla yemeklerinizi pişirdiğinizde bir kez denediğinizde asla bu sostan ve tariften vazgeçemeyeceksiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bu özel sos tarifimi sadece fırındaki yemekleriniz için değil, ayrıca dışarıda açık havada yapacağınız mangal etleriniz için de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bagetlerimiz sırayla tezgaha alınır, yan tarafları bıçak yardımıyla açılır ve üzerlerine çizikler atılır. Küçük kesiler yapılır. İşlemden geçen bagetler hazırladığımız sos içerisinde her yerine gelecek şekilde bol bol soslanır. Vaktiniz varsa şayet tüm tavuk malzemeleri sos içerisinde birkaç saat buzdolabında dinlendirildiğinde çok daha lezzetli oluyor. Aynı teknikle tüm bagetlerimi bitirip fırın kağıdı serili fırın tepsime sırayla dizdim. Bagetlerimi tepsiye dizdikten sonra kanatlarımı da aynı şekilde sos içerisinde güzelce karıştırarak tüm malzemelerin sostan yeterince faydalanmasını sağlayıp onları da fırın tepsime diziyorum. 4 adet patateslerimin kabuklarını soyup yıkayıp parmak şeklinde iri dilimler şeklinde kesip onlara da sos içerisinde yeterince soslanmasını sağlıyorum. 2 adet kuru soğanı piyazlık olacak şekilde iri iri halkalar şeklinde dilimleyip soslayıp onları da fırın tepsimde boş olan yerlere diziyorum. En son yıkanmış yeşil biberlerimi de sos içerisinde güzelce karıştırıp tepsime yerleştiriyorum ve kalan soslarımı tepsimde malzemelerin üzerine döküyorum. Fırında soslanmış baget, kanat ve sebzelerin lezzetli suyu birbirleriyle harmanlanınca ortaya muhteşem lezzetli, bereketli bir yemek ortaya çıkıyor. Tavuk ya da et sevmeyen çocuklar bile bu tarifi çok sevecekler. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yeni videolarımdan anında haberdar olmak için videomun altındaki aşağıdaki abone ol butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz, yorumlarınız benim için çok değerli. Ayrıca malzeme listesini sizler için açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da faydalanabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Üzeri çok kızarmasını istemiyorsanız şayet tepsimizin üzerine de fırın pişirme kağıdı sireli olarak önce 20 dakika pişirip sonra tepsi üzerindeki pişirme kağıdını alıp tekrar fırına sürebilirsiniz. Ama tam mangal lezzeti olsun istiyorsanız önceden ısıtılmış 200 derece fırında tavuklar güzelce kızarıp üzeri çıtır çıtır olana kadar yaklaşık 45-50 dakika pişirelim. Ben o şekilde yaptım. Daha çok lezzetli oluyor. Fırından çıkınca üzerine taze kekik veya maydanoz serperek servis yapabilirsiniz. Umarım tarifimden memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Ellerinize sağlık.